Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bugün bu bölümde zenginlerin 6 sırrını sizlerle paylaşacağım. Zengin olmak zor bir süreç, başarılı olmak zor bir süreç. Ama modellediğimiz zaman zengin insanların alışkanlıklarını, tüketim davranışlarını, paraya olan bakış açılarını, bunlar da 6 tane faktör öne çıkıyor. Bu faktörler neler? Hepsinin cevabı işte bu videoda. Videoya başlamadan önce henüz kanala abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan anında haberdar olmak için zilleri açmayı ve videonun sonunda videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız haydi gelin başlayalım sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, parayla ilgili zenginlerin ilk izlediği yol ilk olarak kendilerine ödeme yapmaları. Şimdi biz maaşımızı alıyoruz, atıyorum 4.000 lira para aldık. Bunu önce harcıyoruz. Ondan sonra geri para kalırsa bunları kendimize veriyoruz. Bu yanlış bir tutum. Öncelikle biz birikimimiz ne kadarsa bu birikimi kendimize ayırmalıyız. Geri kalan parayı buna göre harcamalıyız sevgili dostlarım. Warren Buffett'ın da bu konuyla ilgili muhteşem bir sözü var sevgili dostlarım. Warren Buffett diyor ki, harcamalarınızdan kalan parayı tasarruf etmeyin. Tasarruflarınızdan kalan parayı harcayın. İşte bu şekilde başarıya ulaşabilirsiniz. Warren Buffett'ı zaten biliyorsunuz. Dünyanın en iyi yatırımcılarından bir tanesi. Çok başarılı bir iş insanı ve pek çok tavsiyesi var. Bu da altın değerinde olan bir tavsiye. O yüzden ilk ödemeyi kendinize yapın sevgili dostlarım. Ondan sonra harcamalarınızı ayırın. Zenginlerin ilk izlediği yöntem buydu. İkinci sıradaysa sevgili dostlarım, parayı işe yatırmak var. Bu maddeden zaten videolarımda çok sık bahsediyorum. Siz işe ne kadar para yatırırsanız iş o kadar büyür. Ama yaygın olan davranış, bir satış yaptığınız zaman, bir ürün sattığınız zaman ya da başka bir şey sattığınız zaman paranız artıyor ve bu parayla gidiyorsunuz, araba alabiliyorsunuz, ev alabiliyorsunuz. Diğer ihtiyacınız olmayan şeylere yatırım yapıyorsunuz. Anında likite çevrilmeyecek, paraya çevrilmeyecek şeylere yatırım yapıyorsunuz. Ve paranız zamanla eriyor. Yani parayı bazen betona gömebiliyoruz, farklı şeylere gömebiliyoruz. Ama zenginler sürekli işe yatırıyor. Siz işe 1 verdikçe iş size 2 veriyor. Siz işe 1 verdikçe iş size 2 veriyor, 3 veriyor, 4 veriyor. Böylece paranız katlanıyor sevgili dostlarım. Yani lükse kaçmak oldukça yanlış bir tutum olabilir. Zenginlerin evet bazıları çok lükse kaçtığını görüyoruz. Ama başarılı iş insanlarına baktığınız zaman hep genelde mütevazi bir hayat sürüyorlar. Ve paralarını ne zaman olursa olsun işlerine yatırıyorlar ve işlerinden daha çok para kazanıyorlar. Ve daha sonra isterlerse bunlardan lüks, bize göre lüks olan, kendilerine göre normal olan şeyleri alabiliyorlar sevgili dostlarım. Bu yüzden işimize para yatırmayı asla ama asla unutmayalım. Siz işe 1 verirseniz iş size 2 verir, yeri gelir 3 verir, yeri gelir 4 verir. Ama mutlaka verir sevgili dostlarım. İkinci maddemiz de böyleydi. Zenginlerin izlediği üçüncü yöntemse sevgili dostlarım, borç almazlar. Borç almayı durdurmamız lazım. Ne demek? Borç nasıl alınır mı diyorsunuz? Şöyle ki, atıyorum sizin asgari ücretli bir geliriniz var ya da 4.000 lira, 5.000 lira bir geliriniz var ama bir telefon almak için kredi çekiyorsunuz. Bu hayatta yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan bir tanesi. Durum şöyleyse eğer, bu telefon sizin için hayati derecede önemliyse, bütün işinizi bu telefonla yapıyorsanız, bu telefonu almadan olmuyorsa, mesela bu iPhone 11 olabilir, o zaman alın. Ama diğer durumdaysa, elinizde bir telefon varsa bu telefon sizin bütün ihtiyacınızı görüyorsa, bu fuzuli bir harcamadır ve hem krediye girersiniz, faiz ödersiniz ve 7.000 liralık telefon size 8.000 lira olur. Onun paranın pulu olması da var, paranın zamanla daha fazla erimesi de var. Yani astarı yüzünden pahalı olur sevgili dostlarım. Bu yüzden bir şey alacağınız zaman bu gerçekten benim ihtiyacım mı diye düşünün. Öteki türlü borç satın almış olursunuz. Hem elinizdeki para erimiş olur hem de aldığınızın bir kıymeti kalmaz. Bu yüzden bir şey alırken mutlaka bunu düşünmemiz lazım. Zengin insanlarda şunu görebilirsiniz. Bir şey aldıkları zaman ben bunu kaça satarım diye düşünüyorlar. Ben bundan ne fayda sağlayabilirim diye düşünüyorlar. Ve bu gerçekten benim ihtiyacım mı diye düşünüyorlar. Bu yüzden bunu bir kez daha düşünün. Bu araba olabilir, telefon olabilir en basit örneğiyle. Buna gerçekten ihtiyacınız var mı? Ve bunu almak sizi zorlayacak bir seviyeye getirecek mi? Bunu düşünün. Borçla bir şey satın almayı bırakın. Özellikle de lüks ürünleri, ihtiyacınız olmayan ürünleri. Zenginliğin dördüncü sırrı ise sevgili dostlarım, bahanelere yerlerinin olmaması. Şimdi pek çok başarı hikayesi çekiyoruz. O videolarda yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Bunların ortak özelliklerinden birisi, her zaman sıkıntılar var, zorluklar var, olmayacak şeyler var. Ama bunların karşısında her zaman bir çözüm önerisi var
bir problem çözme yeteneği var. Ben her zaman şunu diyorum çevremdeki dostlarıma. Dünyadaki sahip olabileceğiniz en iyi yeteneklerden bir tanesi problem çözme yeteneğidir. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, ister Latin Amerika'ya gidin, ister Avrupa'ya gidin, ister Rusya'ya gidin, nereye giderseniz gidin, oralarda insanlar yaşıyor. Ve insanların olduğu yerde her zaman problem olur. Ve siz problemleri çözebiliyorsanız mutlaka para kazanırsınız. Yani baktığınız zaman her iş aslında problem çözmek. Kim bu problemi daha iyi çözüyorsa, kim sorunları ortadan daha iyi kaldırıyorsa o daha çok parayı kazanır. Bu yüzden şunu düşünebilirsiniz. İşte ben bu işe başlayacağım ama param yok. Ben bu işe başlayacağım ama sermayem yok. Bunları düşünün sevgili dostlarım. Bu bahanelerin hepsi ortadan kalkabilir. Kendinize bir ortak olabilirsiniz. Farklı bir yetenek öğrenir, oradan para kazanabilirsiniz. Yani siz çözüm odaklı olun. Sorun odaklı olursanız, bahane üretirseniz bir yere ilerleyemezsiniz. Hatta geriye doğru gidersiniz. Ama bizim daima ileriye gitmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Bu yüzden hayatınızda asla ama asla bahanelere yer vermeyin. Ve başarısızlık diye bir şeyin olduğunu unutun sevgili dostlarım. Ya başarırsınız ya da öğrenirsiniz ama asla başarısız olmazsınız. Bu felsefeye geldiğiniz zaman hayat size bambaşka kapıları açacak. Bundan emin olabilirsiniz. Zenginliğin 5. sırrı ise sevgili dostlarım, her zaman bildikleri şeye yatırım yaparlar. Şimdi görüyoruz özellikle bu Dogecoin muhabbetinde, yani bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bir anda köydeki adam bile Dogecoin almaya başladı. Neymiş efendim, yükselecekmiş, aya gidecekmiş, şöyle böyle varını yoğunu yatırdı. Hazır elindeki evinden, arabasından, kenara biriktirdiği parasından oldu. Zenginlere baktığımız zaman kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmazlar. Siz şimdi tüyo geldi diyorsunuz ama bu tüyo döner dolaşır, ilk önce bunlara gelir. Bunlar bile yatırım yapmadan önce, paralarını buraya koymadan önce bu kadar araştırıp bu kadar düşünüyorlarsa size gelesiye kadar aradan belki kaç kişiye gelmiştir. Yani zaten sen duyduğun şeyi herkes duymuştur. Bu yüzden bildiğiniz şeye yatırım yapın sevgili dostlarım. Anlamadığınız şeye paranızı yatırmayın. Yoksa paranızı çer-çöp edersiniz. Bir şeye yatırım yapmak istiyorsanız onu doğru bir şekilde araştırın. Bundan kar etmenizi, zarar etmenizi doğru bir şekilde hesaplayın. Ve eğer sizin hesaplarınıza göre mantıklı geliyorsa ona yatırım yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve son maddemiz, 6. maddemizde ise mentörlerden yardım almak var. Mentörlük gerçekten oldukça güzel bir şey. Çünkü insanların tecrübeleri var. Ve siz bu tecrübelerden doğru bir şekilde istifade edip başarıya doğru giden basamakları daha hızlı bir şekilde tırmanabilirsiniz sevgili dostlarım. Mentörü nasıl bulabilirsiniz diyorsanız, bu çevrenizde bir iş tecrübesi olan, bilgilerine, fikirlerine güvendiğiniz bir abiniz, bir ablanız, bir dostunuz da olabilir. Ya da bunu internet üzerinden de bulabilirsiniz. LinkedIn gibi yerlerden de bulabilirsiniz. LinkedIn profili oldukça önemli. Bunu zaten bu genç yaşlarda mutlaka oluşturmalıyız hepimiz. Bunun yanı sıra sevgili dostlarım, internette pek çok guru var. Mesela Gary Vaynerchuk, mesela Grant Cardone, mesela Dan Lok, mesela Jordan Belfort. Bu adamların videolarını izleyerek, attığı tweetleri okuyarak kendi kendinizin mentörlüğünü yapabilirsiniz. Bu adamlar benim birer mentörüm. Belki bunlardan haberi yok ama ben onların çektiği videolarla, paylaştığı tweetlerle, paylaştığı gönderilerle ilham alıyorum, motive oluyorum. Bazen aklımda kalan soruların cevaplarını oradan bulabiliyorum sevgili dostlarım. Bu yüzden mutlaka mentörleriniz olsun, akıl hocalarınız olsun ve bunlardan danışın. Ayrıca bir kitap bile sizin mentörünüz olabilir sevgili dostlarım. Bu yüzden mentör bulun. Tecrübe bu hayattaki en değerli şeylerden bir tanesi. Çünkü zamanı satın alamıyoruz. Ama bu insanlar bizden hem yaşça büyük hem de tecrübe olarak büyük oldukları için bunların tecrübelerinden istifade edip zorluklara karşı bir o kadar daha güçlü olabiliriz ve tehlikelerden bir o kadar da kaçabiliriz sevgili dostlarım. Zenginliğin 6 kuralı böyleydi. Umarım siz de bunları uygularsınız ve daha refah içinde, daha mutlu, daha huzurlu, daha başarılı bir hayata doğru emin adımlarla ilerlersiniz sevgili dostlarım. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bu video sizler için faydalı olduysa sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Hoşça kalın.